Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz midye çocuk çantasını öreceğiz. Bakın, yapımı keyifli ve az malzemeyle yapılıyor. Çok fazla kağıt ipe de ihtiyacınız yok. İçi bu şekilde, isterseniz fermuar, isterseniz bu kısımlarına çıt çıt takabilirsiniz. Dikmeli olan çıt çıtlardan da takabilirsiniz. Bu şekilde tutma sapları var. Aynı zamanda da şöyle uzun sapla öreceğiz. Saplarının yapım videosu da bu videoya dahil, hepsini anlattım. Günde bundan birkaç tane yapabilirsiniz. Zaten çok kısa sürede bitiyor. Şimdi size ölçülerini vereyim. Genişliği 16 santim. Uzunluğu da yaklaşık 11,5-12 santim gibi geliyor. Bu gövdesinin uzunluğu. Şöyle sapıyla birlikte bakarsak da 17 santim bir uzunluğu var. Ben size yapımını anlatırken mantığını da anlatacağım zaten. Bu yüzden eğer daha büyük yapmak isterseniz, size küçük geldiyse anlattığım şekilde bunu arttırarak daha da büyüğünde yapabilirsiniz. Ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Yine size kalmış bir şey. Şöyle elime kıyasla bakınca da bu kadar bir boyutu var. Şöyle büyük versiyonlarını da göstereyim. Aynısının yetişkin versiyonunun yapımı da kanalımda mevcut. Bu direkt kese kağıdı rengi. Bu da onun biraz daha koyu tonlusu. Şöyle daha açık rengini de denedim. Yan yana bu şekilde duruyorlar. İsterseniz bundan yapmak isterseniz de şuraya yukarıya yapım linkini bırakacağım. Şimdi bu çantayı yapmak için 3 milim tığ ihtiyacımız var. İsterseniz 3,5 da kullanabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz pamuk makrome iplerle de örebilirsiniz. Farklı iplere de yakışır. Ben bu şekilde çile halinde satılan kağıt iplerden kullandım. Bu çantadan yapmak için yaklaşık 65-70 gram ip size yeterli gelecektir. Yapımına geçmeden önce de videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca takıldığınız yerleri de yorumlardan sormayı unutmayın. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce sihirli halka yapımıyla başlayacağım. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız yukarıya bıraktığım linkten sihirli halka yapımına, detaylı anlatımına ulaşabilirsiniz. Şimdi sihirli halkamızı yaptık. İçinden ilmek alıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirimi bir trabzan olarak kabul edeceğim. İpimi tığıma doladım. Sihirli halkama battım. İlmek çıkarttım. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. Ve kalan ikisini birlikte ördüm. Şu an bir tane ikili trabzan yapmış olduk. Biz ilk baştaki 3 zincirimizi bir trabzan olarak kabul ettiğimiz için yanındakini de ikinci trabzan olarak kabul ediyoruz. Şu an ikincisini yaptık. Bu şekilde toplamda 10 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Şu an üçüncüyü yaptık. Yani aslında 9 tane gerçek ikili trabzan, bir tane de 3 zincir yapmamız gerekiyor. İkili trabzanlarımızı şimdi tamamlayalım. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 zincirimle birlikte 10 tane şu anda var. İpimi sıkıyorum. Bu aşamada dikkatli olun. Çok sert çekerseniz ipinizin kopma riski var. Bir anda çektiğinizde kopabiliyor. Şu kısmını güzelce böyle elinize de yuvarlaklaştırın. Şimdi 3 zincirime değil, şurada 3 zincirim var. Bakın 3 tane zincir çekmiştik. Yanında da bir tane gerçek ikili trabzan var. Direkt gerçek ikili trabzanın tepesine, şu tepe noktasına bir tane kaydırma yapıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Çıkarttığım ilmeği direkt tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Ve bu şekilde kaydırmamızı yapmış olduk. Şimdi bunun üstüne 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şöyle görünümünü de göstereyim size. 3 zincirimi çektim. Şimdi
3 zincirimle, yani ilk sırada yapmış olduğum, ilk yaptığım 3 zincirimle gerçek trabzanımın ikinci trabzanımın arasından gireceğim. Şöyle bu kısımlarımızı öne çıkartacağız. Bu şekilde öreceğiz. Yani herhangi bir yerin tepesinden değil. Buraları bu şekilde tam ortasından gireceğiz. Diğer taraftan çıkacağız. Her birini bu şekilde öne çıkartarak öreceğiz. Şimdi tığımı alıyorum. Ne demiştik? 3 zincirle gerçek trabzanın arasından girdim. Hemen yanından çıktım. Tığımı dolayarak yapıyorum. Bir ikili trabzan yapacağız. Zaten modelimiz ikili trabzanlardan oluşuyor. Sadece ikili trabzan yapacağız. O yüzden sürekli ipimizi tığımıza dolayacağız. Şimdi ne yapıyorum? Yan tarafa geçtim. Yan tarafta yine ikili trabzan yapacağım. Bu sefer arka boşluğuna, yani arkadaki tepesine yapıyorum. Bir arkasına bir önüne yaptım. Şimdi tığımı ipimi doladım. İpimi tığıma doladım. Ne yapıyorum? Burayı öne çıkartmıştık. Hemen yanındakini, yani en son battığımız yerin önündekini bu şekilde öne çıkartacağız yine. Bakın bu şekilde oldu. Doladım. Arkaya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Doladım. Arkasına battığım yeri öne çıkartmak için şöyle aldım. İlmek çıkarttım. 3 tane ilmeğim var. Yine ikisini birlikte ve kalan ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Toplamda sayımız 20 olacak. Zaten 10 tane öne çıkartacağımız yerler olacak. Alttaki her bir trabzanı öne çıkartıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Birlikte sayımımızı yapalım. Kontrolümüzü yapıp bir sonraki sıraya geçelim. Şimdi sıra sonuma geldim. Nasıl sayacağız? Burada bir tane arkaya, bir tane öne battığımız yerler var. Bunlar grup olarak toplamda 10 tane olması gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Tek tek sayarsak da zaten 18 tane oldu. Bunun 20'ye tamamlanması lazım. Zaten şurada en son bir tane 3 zincirimiz var. Onu henüz öne çıkartmamıştık. Doladım şimdi. Şu arkasındakine batıyorum. Doladım. Hemen önündekini öne çıkartıyorum. Yani 3 zincirimi de öne çıkartıp sıramı tamamlamış oluyorum. Bakın son görüntüsü de bu şekilde oluyor. Şimdi yine bir arttırma daha yapacağız. 3 zincir çektiğimiz yerde 3. zincirin direkt içine batarak kaydırmamı yapıyorum. Bir kaydırma yaptım. Tekrardan sıra başında 3 zincirle başlıyorum. Şimdi arkadaki sayılarımızı 2'ye çıkartacağız. Yani demek istediğim, bu öndekiler zaten her zaman 10 tane kalacak. Öne çıkarttığımız yerler en son sırada da zaten 10 tane olacaklar yine saydığımızda. Ama şu arttırmalarımızı bu arka kısımlarından, arkada görünmeyen kısımlardan, yani az görünen kısımlardan yapıyoruz. Buralar bir taneydi. Bir tane yapmıştık arkalarına. Şimdi onun sayısını 2'ye çıkartacağız. Ne yapıyorum? Bunu zaten bir ikili trabzan olarak kabul ettiğim için doladım. Aynı yerin içine, aynı battığım deliğin içine tekrar batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi sayımızı, arkadaki sayımızı 2'ye çıkartmış olduk. Doladım. Öne çıkartacağım sıradakini. Öne çıkarttım. Doladım. Arkadaki olan trabzanın tepesine batıyorum direkt. İlmek çıkarttım ve ikili trabzanımı örüyorum. Dediğim gibi sayılar zaten 2 tane olacağı için aynı yere bir kez daha batıyoruz.
Ve bir ikili trabzan daha yapmış olduk. Ne oluyor? Arkadakiler 2 tane oluyor. Şimdi öne geçtik. Hiçbir şeyin tepesine batmıyoruz. Direkt arkadan girip bunu öne çıkartıyoruz. Doladım. Arkasına girdim. Arkadakinin tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yaptık. Şimdi sıra öne çıkartmada. Bunu öndekini öne çıkartıyorum. Ve bu şekilde yine sıra sonuma kadar ilerliyorum. Sıra sonunda yine buluşalım. Şimdi 4. sıramı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra ilerledik. 5. sırada yine aynı şekilde devam edecek. Yine şu ortasına birleştirme yapıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sonrasında her zamanki gibi 3 zincir ve arkasındakiler ikili olarak devam ediyor. 4. sırada da yine sayımız 30 çıkacak. 30 çıkması gerekiyor. Çünkü herhangi bir arttırma yapmadık. 30 olacak o yüzden. Aynı şekilde 5. sırayı da tamamlayalım. 6. sırada buluşalım. Şimdi 5. sıramızı bitirdik. 6. sıramıza geçeceğiz. Yine sayımız ne demiştik? 30 olacak demiştik bu sırada. Şimdi bir sonraki sıra yani 6. sırada aralara 4 tane yaparak artık arttırmaya geçeceğiz. Çünkü biraz daha geniş olması lazım. Şu an düz ilerliyor. Şu anki görünüşü de bu şekilde. Boşluğa kaydırmamı yapıyorum. Ve 3 zincir. Şimdi ne demiştik? Aralara artık 4 tane yapacağız. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü ve dördüncüyü de yapıyorum. Bu şekilde 4'e sayımızı çıkarttık. Aralarımızı yani öne çıkarttığımız yerlere yine devam ediyoruz. Onlar 10 tane hiçbir zaman değişmiyor. Doladım. Arkaya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Burayı öne çıkartıyorum. Bu şekilde şimdi bu sıramızı da tamamlıyoruz. Sonuma geldim. Sayımız 50 çıkması gerekiyor. Ortadakileri saydığımızda 40 tane. Çünkü hepsine 4 tane var. Bir de öne çıkarttığımız yerler 10 tane. Toplamda 50 çıkması gerekiyor. Şimdi size burada birleştirmeyi nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bundan sonraki 2 sıra aynı bu şekilde olacak. Ne yapıyorum? 1, 2. İkincinin tepesine kaydırmamı yapıyorum. Yaptım. Sonrasında ikisinin de şöyle 2 sağa 2 sola bırakarak batacağım. Buraya bir de kaydırma yapacağım yine. Yani kaydırmayı 2 kez yapıyoruz. Bir ikinci trabzanın tepesine, oradan da kalan 2 tanesinin ortasına yaptım. Şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirin yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı deliğin içine yine orta kısma batarak yapıyoruz bunu. Buraya yapalım şimdi.
Şimdi burayı yine dörtlemiş olduk. Doladım. Burayı öne çıkartıyorum. Çıkarttım. Şimdi yine 2 sağa 2 sola bırakıyoruz. Tam şu orta kısma yine 4 tane ikili trabzan yapacağız. Dört tane yaptık. Şimdi doluyorum. Yan tarafında yine öne çıkartmaya devam ediyorum. Buradan yine en sonuna kadar ilerleyeceğiz. Yine sayımız değişmeyecek. Bundan sonraki sırada da yani kaçıncı sıra oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz 7'deyiz. 8. sırada da aynı bu şekilde ilerleyeceğiz. Hiçbir fark yok. Birleştirme kısmında da yine sona geldiğinizde ne yapıyoruz? İlk 3 zincir değil, hemen onun yanındaki trabzanın tepe noktasına ilk kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra ara boşluğumuza kaydırma yapıyoruz. 3 zincir ve aynı modeli tekrardan devam ediyoruz. 8. sıranın sonunda yine buluşalım. Şimdi ben 8. sıramı bitirmiş oldum. Size ölçüsünü vereyim. Şu anda genişliği 15,5 santim oldu. Uzunluk olarak da 10,5 santim oldu. Eğer 3 yaşından küçük çocuklara yapıyorsanız bu boy gayet yeterli. Artık kapanışa geçebilirsiniz. Ama ben bunu biraz daha büyük çocuk için yapacağım. O yüzden bir sıra daha, son bir sıra daha yine dörtlü olarak geçeceğim. Ama dediğim gibi 3 yaşından küçükler için fazlasıyla bakın yeterli olacaktır. Şimdi ben aynı şekilde önceki sırada ne yaptıysak yine bir sıra daha yapacağım. 9. sırayı da yapıp artık bitişini size göstereceğim. Şimdi gövdesini bitirmiş oldum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Bitişini de sizlerle birlikte yapalım. Birazcık şöyle ipten pay ayırarak ipimi kesiyorum. Buradan şöyle ipimi çıkartıyorum. Çıkarttım. Şimdi 3 zincirime değil, hemen onun yanındaki trabzanın tepesine girdim. Bunu bu şekilde arkadan yani iç kısımdan öne doğru, dışarıya doğru çıkarttım. Bu ipi de yaptığım şu öne çıkarttığım bölümün tepesindeki aslında ipin çıkış noktasına tekrar geri gönderiyorum. Ve bu şekilde bakın sanki devamıymış gibi bir görüntü elde etmiş olduk. Bunu da burada düğüm yapacağım ve aralardan gizleyeceğim. Bu şekilde aralardan gizleyip ipi kesebilirsiniz. Şimdi sap yapımına geçeceğiz. İpimi alıyorum. İlk önce şöyle bir dikme payı ayıracağız. Zincirimi oluşturuyorum. Kilit zincirimi oluşturuyorum. İyice ipimi sıktım, oluşturdum. Şimdi bunun üstüne 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çektik. Bunu şöyle döndürdüm. İlk zincirimin içine direkt batıp ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. Sonra bir sonraki zincirin içinden şöyle içine girdim. Direkt ilmek çıkarttım. Yine ikisini birlikte
ördüm. Bu şekilde 5 tanesinin de içine batarak sapımı oluşturuyorum. Şimdi 5 tanesini yaptık. Bu saatten sonra birazcık daha değişecek. Bu arkalarında şöyle kesik kesik çizgiler var. Bakın. Burası iç kısım. Yani önlerinin olduğu kısım buralar. Bir de bunların şu arkasında, her ilmeğin arkasında şöyle kesik çizgiler oluyor. Biz bunlara batarak ilerleyeceğiz ve bundan sonrasında istediğimiz ölçüye gelene kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. İlkine battım, ilmek çıkarttım ve sık iğne ördüm. İkinciye battım, ilmek çıkarttım, sık iğnemi ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Battım, ilmek çıkarttım, sık iğne ördüm. Her birine bu şekilde batarak ilerliyorum. Zaten döne döne ilerleyecek ve sayımız artmış olacak. Yani ilerlemiş olacağız. Herhangi bir sıra başı yok. Sadece istediğimiz uzunluğa gelince ipimizi artık keseceğiz. Yine dikme payı ayırarak tabii ki. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Sapımızı oluşturalım. Size kaç santim yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Çantamızın sapı 17 santime gelene kadar örüyoruz. 17 santime gelince şöyle bir tane kaydırma yapacağım olduğu yere. Yine dikme payı ayırarak ipimi kesiyorum ve bunu buradan bu şekilde çıkartıyorum. Bu şekilde 17 santimlik 2 tane sap yaptım. Bunlar bizim buralara takacağımız kısa saplarımız olacak. Şimdi uzun sapı göstereyim size. Uzun sapın yapımına geçelim. Şimdi dikme payı ayırıyorum. Kilit zincirimi oluşturuyorum. Ardından da bunun üzerine 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi şu sondaki 2 zincirimizin tek kanadına batacağız. İlk önce birine batıyorum. Sonra bunu çıkartmadan ikincisine de batıyorum. Ve ilmeğimi her ikisinden de geçiriyorum bu şekilde. Ve bunların ikisini birlikte ördüm. Şöyle birazcık çevirdim. Şu kenardakine batıyorum. Sonra hemen onun altındakine batıyorum. İkisinden ilmek çıkarttım bu şekilde. Ve ikisini birlikte ördüm. Çevirdim. Burada hemen 2 tane ilmeğim olacak. Onlardan ilmek çıkarttım. Tığımdaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Öyle çevire çevire istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bu şekilde sapımızı oluşturuyoruz şimdi. Siz kendi çocuğunuzun boyuna göre, çantasının ölçüsüne göre vesaire ayarlayabilirsiniz. Çapraz kullanacak şekilde ayarlarsanız çocuklar için daha rahat olur. Şimdi yeteri uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Şimdi saplarımızı dikmeye geçelim. Şöyle ben bir tane etemin iğnesi kullanacağım. İsterseniz bunların plastik olanları var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ama uzun vadede demir olanlar daha çok işe yarıyor. Şöyle ipimi iğneme geçirdim. Saplarımızı tam olarak şu 2 tanesini dikeceğiz. Ortadaki kısmı isterseniz çıt çıt takabilirsiniz. Bu iki yana da sap getireceğiz. Aynı şekilde arkasında da bu iki yana sapları gelecek. Şimdi şöyle kenarından başlayarak bunu geçirdim. Bu kısmını elinizle birazcık böyle ezin.
daha dar bir hale getirmeye çalışın. Şimdi geçirdikten sonra teker teker bir arka bir ön olmak üzere dikişimizi şu şekilde yapacağız. Şöyle güzelce şimdi ön kısmından diktim. Bir de arka kısımdan dikmemiz gerekiyor. Bakın burası bu şekilde ayrık duruyor. Şu alttan aldıklarımızı üstle birleştireceğiz. Bir alttan bir üstten. Bu şekilde böyle çekeceğiz. Şimdi alttan alıyorum. Bir de hemen üstten iğnemi geçirdim. Ve sıktım. Bu şekilde devam edelim. Yine üstten aldım. Bu şekilde bunu da tamamlamış olacağız. Şuradan da ortaya doğru birazcık iğnemi geçireceğim. Kağıt ip olunca birazcık sert oluyor. Şöyle elinizle de güzelce bir sıkıp o kısmı düzeltin. Şimdi şuraya bir düğüm atacağım. Düğümümü atıyorum. İyice sıktım. Bunu da artık içeriye doğru sapımın içinden geçirdim. İğnemi. Bakın oradan oraya geçiriyorum. İpimi de geçirdim. İpimizi artık kesebiliriz. Bakın burası bu şekilde gözüküyor. Arkadan da tertemiz bir görüntüsü oldu. Şimdi diğer saplarımız da bu şekilde aynı burada gösterdiğim gibi diğerlerin hepsini dikelim. Çantamızın son hali bu şekilde olmuş oldu. Bence çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve işinize yarar. İçinin genişliği de bu şekilde. İçi de gayet bir çocuk için yeterli bir genişlikte oldu. Ben şimdi uzun sapını takmayacağım çünkü bunun ölçüsü çocuktan çocuğa çok fazla değişiyor. O yüzden direkt çocuğun üzerine uygun şekilde yaparsanız daha da net olmuş olur. Bunu da takarken yine burada gösterdiğim teknikle tam şu kenarlara yani köşelere bu noktalara gelmesi gerekiyor. Bunu da içeri yerleştirip şöyle içinden dışına koymayın. İçinden olacak şekilde yine dikebilirsiniz. Yaptığınız çantaları ekrana bıraktığım Instagram adresimden bana atabilirsiniz. Attığınız çantaları da hikayede paylaşıyorum. Hem de neler yapmışsınız onları da görmüş oluyorum. Benim için de çok güzel oluyor. Siz de düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yapıcı eleştirilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer takıldığınız bir yer olursa onu da yorumlardan sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınıza cevap vermeyi, düşüncelerinizi okumayı çok seviyorum. O yüzden lütfen yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basabilir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için de güzel olur. Başka yapım videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.